Fergani Space mi? Yoksa SpaceX mi? Hangisi geleceği şekillendirecek? İki şirket, bir görev. Bu görev uzay teknolojisinde devrim yaratmak. Peki hangisi daha büyük bir iz bırakacak? Bugün, Fergani Space ve SpaceX karşılaştırıyoruz. Hazırsanız videomuza geçelim. Fergani Uzay Şirketi, Türkiye'nin uzay teknolojilerinde bağımsızlık hedeflerini gerçekleştirmek için büyük bir adım atmış durumda. Tüm Türkiye'nin yakından tanıdığı isim olan Selçuk Bayraktar'ın liderliği ve şirketin yenilikçi projeleri, Türkiye'nin uluslararası uzay yarışında daha güçlü bir konuma ulaşmasını sağlıyor. Fergani Uzay Şirketi, Türkiye'nin uzay teknolojileri alanında kendi kapasitesini geliştirmeyi ve bağımsız bir güç olmayı hedeflediği milli projelerin önde gelen temsilcilerinden biridir. Şirketin kuruluşu, 2022 yılında Türkiye'nin ulusal uzay stratejisi çerçevesinde gerçekleşmiştir. Adını, ünlü Türk astronom ve matematikçi Ahmet Fergani'den alıyor. Ahmet Fergani, Ortaçağ İslam dünyasının en önemli bilim insanlarından biri olarak tanınır ve astronomi ile matematik alanındaki katkılarıyla öne çıkar. Şirket, bu tarihi isimden ilham alarak, uzay teknolojilerinde yerli ve milli çözümler üretmek amacıyla yola çıkmıştır. Fergani'nin kuruluşundaki temel motivasyon, Türkiye'nin uzayda bağımsız bir aktör olmasını sağlamak ve ulusal uzay programını desteklemekti. Şirket, yerli mühendislik kabiliyetlerini kullanarak, özgün projeler geliştirmeyi ve bölgesel liderliğin ötesinde uluslararası uzay yarışında güçlü bir oyuncu olmayı amaçlamaktadır. Misyonu, sürdürülebilir teknolojiler üretmek, yenilikçi çözümler geliştirmek ve Türkiye'nin uzay teknolojilerindeki rekabet gücünü artırmaktır. Fergani, tamamen ticari ve bilimsel amaçlar doğrultusunda yerli ve milli uydular geliştirmektedir. Türkiye'nin en büyük yerli uydusu olan FGN-100D1, Fergani tarafından geliştirilmiş ve başarıyla yörüngeye yerleştirilmiştir. Peki bu uydunun amacı ne? Bu uydu alçak dünya yörüngesinde konumlandırılmış olup, haberleşme, gözlem ve veri aktarımı gibi kritik görevleri yerine getirmektedir. FGN-100D1'in başarısı, Fergani'nin mühendislik kapasitesini ve yerli teknolojiler konusundaki yetkinliğini göstermiştir. Uzay taşımacılığı konusunda önemli bir yenilik olan yörünge transfer araçları, Fergani'nin öne çıkan projelerinden biridir. Bu araçlar, alçak dünya yörüngesinde konuşlanarak, farklı yüklerin transferini sağlamak üzere tasarlanmıştır. Özgün itki teknolojileri kullanılarak geliştirilen YTA'lar, uzay lojistiği ve taşımacılığında Türkiye'ye önemli bir avantaj sağlamaktadır. Fergani, Ulu Bey adını verdiği küresel konumlama sistemi projesiyle, Türkiye'nin uydu tabanlı navigasyon alanındaki bağımsızlığını artırmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, 100 adet uyduyu yörüngeye yerleştirerek, dost ve kardeş ülkelerle paylaşılacak bir altyapı oluşturmayı planlamaktadır. Ulu Bey projesi, uluslararası anlamda Türkiye'nin uzay çalışmalarındaki yerini güçlendirecek önemli bir girişim olarak değerlendirilmektedir. Fergani'nin asıl odak noktası, yerli kaynaklarını kullanarak, orta ağırlıktaki yükleri uzaya taşıyabilecek roketler yapmaktır. Hedef ise 50 ton olan ve 1,5 ton ağırlığındaki yükleri taşıyacak roketlerin testlerini başarılı bir şekilde gerçekleştirmektir. Bu teknolojinin geliştirilmesi, Türkiye'nin fırlatma kapasitesini artırarak dışa bağımlılığı azaltacaktır. Uzay madenciliği, derin uzay araştırmaları ve yer istasyonlarının geliştirilmesi gibi alanlarda da faaliyet gösteren Fergani, Türkiye'nin gelecekteki uzay vizyonuna önemli katkılarda bulunmaktadır. Selçuk Bayraktar, Fergani'nin projelerini şekillendiren ve şirketin stratejik hedeflerini belirleyen bir lider olarak öne çıkar. Fergani'deki rolü, sadece yönetim değil, aynı zamanda mühendislik liderliği ve teknolojik vizyonun belirlenmesidir. Alçak yörünge takım uyduları ve yörünge transfer araçları gibi projelerin geliştirilmesine doğrudan katkı sağlamaktadır. SpaceX 2002 yılında Elon Musk tarafından kurulan ve uzay teknolojileri alanında çığır açan bir Amerikan şirketidir. Şirketin temel amacı, uzay yolculuklarını daha ekonomik, erişilebilir ve sürdürülebilir hale getirmektir. Uzun vadeli hedefi ise insanlığın çok gezegenli bir tür olmasını sağlamak ve Mars'ta sürdürülebilir bir koloni kurmaktır. Bu vizyon, yalnızca bilim kurgu romanlarından çıkmış bir hayal gibi görünse de, SpaceX bu hedefi gerçekleştirme yolunda somut adımlar atmaktadır. Kuruluşundan bu yana, SpaceX birçok yenilikçi teknoloji geliştirmiş ve uzay araştırmaları tarihinde önemli kilometre taşlarına imza atmıştır. Şirketin geliştirdiği Falcon serisi roketler, özellikle yeniden kullanılabilirlik özelliğiyle dikkat çekmektedir. Falcon 1, SpaceX'in ilk geliştirdiği roket olup, 2008 yılında yörüngeye başarıyla ulaşan ilk özel yapım sıvı yakıtlı roket olma özelliğine sahiptir. Daha sonra geliştirilen Falcon 9, uzay endüstrisini devrimleştiren yeniden kullanılabilir ilk aşama roket teknolojisi sayesinde görev maliyetlerini ciddi şekilde düşürmüştür.
Falcon Heavy ise dünyanın en güçlü operasyonel roketlerinden biri olarak tanımlanır ve aynı anda çok ağır yükleri yörüngeye taşıyabilme kapasitesine sahiptir. Şirketin geliştirdiği bir diğer önemli teknoloji, Dragon kapsülleridir. Bu kapsüller, uluslararası uzay istasyonuna kargo ve mürettebat taşıma görevleri için tasarlanmıştır. İlk nesil Dragon kapsülleri, SpaceX'in NASA ile yaptığı anlaşmalar kapsamında kargo taşımada kullanılmıştır. İkinci nesil, Crew Dragon ya da Dragon 2, insanlı görevler için özel olarak tasarlanmış ve 2020 yılında NASA'nın mürettebatlı bir uzay uçuşunu gerçekleştiren ilk özel şirket olarak tarihe geçmiştir. SpaceX'in bir diğer büyük projesi ise, Starship olarak adlandırılan tamamen yeniden kullanılabilir bir uzay aracı ve roket sistemidir. Starship, yalnızca Dünya yörüngesine değil, Ay ve Mars gibi uzak noktalara insanlı ve insansız görevler gerçekleştirmek için tasarlanmıştır. Starship, uzay endüstrisinde geleceğin taşıma sistemi olarak kabul edilmektedir ve büyük yük taşıma kapasitesiyle dikkat çekmektedir. Ayrıca bu araç, SpaceX'in Mars'a insan gönderme ve burada bir koloni kurma vizyonunun anahtar unsuru olarak görülmektedir. Bunların yanı sıra, SpaceX'in yörünge tabanlı internet projesi olan Starlink, dünya çapında yüksek hızlı internet erişimi sağlama hedefiyle geliştirilmiştir. Starlink, düşük yörüngede binlerce küçük uyduyu içerir ve özellikle internet erişiminin sınırlı olduğu kırsal bölgelerde devrim yaratabilecek bir projedir. SpaceX bu projeyle yalnızca uzay araştırmalarına değil, aynı zamanda dünya üzerindeki dijital altyapıya da katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Şirketin tarihindeki bazı önemli dönüm noktalarına değinmek gerekirse, 2008 yılında Falcon 1 roketi yörüngeye başarıyla ulaştı ve bu, özel bir şirketin başardığı ilk sıvı yakıtlı roket uçuşu oldu. 2012 yılında Dragon kapsülü, ısıya kargo taşıyan ilk ticari uzay aracı oldu ve bu, SpaceX'in ticari uzay taşımacılığında önce olduğunu gösterdi. 2015 yılında Falcon 9'un ilk aşaması başarıyla dikey iniş yaptı. Bu, yeniden kullanılabilir roket teknolojisinin pratiğe dökülmesindeki ilk büyük adımlardan biriydi. 2020 yılında SpaceX, NASA'nın Crew Dragon kapsülüyle insanlı bir görevi başarıyla gerçekleştiren ilk özel şirket oldu. Bu, uzay endüstrisinde devrim niteliğinde bir başarıydı. SpaceX'in gelecekteki hedefleri arasında, Ay'ın yüzeyine insanlı görevler gerçekleştirmek, Mars'a insan göndermek ve uzay keşfinde daha ileri teknolojiler geliştirmek yer almaktadır. Şirketin bu vizyonu, yalnızca uzay teknolojileri alanında değil, aynı zamanda insanlık tarihinin gidişatını değiştirme potansiyeline sahiptir.